Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli hem çok güzel, yapılışı da oldukça kolay bir 5 iş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Gri ve kırmızı tonlarında. Patiğimde kullandığım şişlerim ise 3 numara hanımlar. Hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok şık, çok farklı, güzel bir model oldu. Yapılışı da gerçekten kolay. Ayaktaki duruş da görüyorsunuz gayet güzel. Patimizin tabanı, kenarı, hemen topuk bölümünü de göstermek istiyorum. Bu şekilde. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hiç vakit kaybetmeden hemen patiğimizin yapılışına geçmek istiyorum. Patiğimizi hanımlar her zaman olduğu gibi burun tarafından 12 ilmek olarak başlıyoruz. 12 adet ilmeğimizi atacağız bu şekilde. Ben bu başlama tekniğini bütün 5 yaş patik videolarımda ayrıntılı olarak gösterdim. Şimdi sil baştan yeniden anlatıyorum. Sebebi şu: bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. İlmeklerimi birer birer atarak başlıyorum böyle. 3, 6, 9, 10 ilmeğimiz olmuş. 2 ilmek daha atacağım. 11 ve 1 ilmek daha atıyorum. 12. 12 adet ilmeğimizi attık. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Geri döndüğümüzde şöyle arka yüzdeyiz. Gördüğünüz gibi. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Ayrıca hanımlar, kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone ol butonuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. İlmeklerimin tamamını ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Bu aşamada hanımlar tamamen patiğimizin burun kısmında düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 de geçeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Şu üçüncü ilmeğim. Şu 4, 5 ve 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle örüyorum. 12 adet ilmeğim vardı. 6'şar 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım ilmeklerimi. Ardından hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimizi şuradan çıkarıyoruz. Bakın şu kenardan. İlmeğin iki kanadına birden girip şöyle ilmeğimi çıkartıyorum. Devamındaki ilmeklerim için de hanımlar bakın tığ yardımıyla çıkaracağım. Bakın. İlk başlangıç yerine tığım ile giriyorum. İlmek çıkartıp bu üçüncü şişime takıyorum. Üçüncü şişimde de şu anda 2 ilmeğim oldu. Başlangıç yerlerine sırasıyla gelip ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Bakın hanımlar, başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartalım. Patik burnumu sağlam olsun. Şu 5. ilmeğim. Bir ilmek daha çıkartacağım. Bu da 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartıp onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. Şu 2, şu 3. ilmeğimiz, şu 4, 5 ve bir ilmek daha çıkartıyorum. 6. Böylece 4 şişimizde de 6'şar tane ilmeğimiz oldu. Şimdi 5. şişimi aldım ve örmeye başlayacağım. Hanımlar, bir sıra boyunca 4 şişimizdeki 6 ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz. 5 iş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur: 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şimdi ikinci şişime geçtim. Boşalan şişim ile ikinci şişimdeki ilmeklerimi öreceğim. Bu aşamada şişler biraz karışık gibi görünebilir, fakat birkaç sıra sonra ilmek sayıları da artmaya başlayınca şişler yer yerine oturuyor. Şimdi de 3. şişimdeyim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Böylece hanımlar bir sırayı tamamlamış olacağız. Evet, 4. şişimi tamamladım. Bir sıra ördük. Geldik başlangıç yerine. Şimdi artırma zamanı. Patik burnumuza baktığımız anda hanımlar artırma işlemini bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenar hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Şu 1, 2. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 tane ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da hanımlar kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım.
Bakın hanımlar, sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İlk 2 şişimde 7'şer tane ilmeğim oldu. 3. şişime geldim. Kenar hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer tane ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar hanımlar baktığımız anda sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım burada da. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi hanımlar bir sıra ilmeklerimizi artırma yapmadan düz olarak öreceğiz. Yani bir sıra artırma yapıyoruz. Bir sıra artırma yapmadan ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bunun sebebi şu. Her sırada artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de yine artırma yapmadan düz olarak ördüm. 3. şişime geldim. Yine buradaki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan düz örüyorum. 4. ve sonuncu şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Böylece hanımlar bir sıra ilmeklerimizi düz örmüş olduk. Başlangıç yerimize geldik yine. Artırmamızı tekrar yapacağız. İlk şişimdeyim. Kenar hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Birinci şişimde 8 adet ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da hanımlar kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi takıyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de 8 ilmeğim oldu. 3. şişime geldim. Burada da kenar hemen sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan ilmeklerim yine düz örülüyor. 3. şişimde de böylece 8 ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim ve kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına şişimi taktım. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de hanımlar 8'er tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Ben bu patiğimde sevgili hanımlar her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım ve modelimi kurdum. Modelimiz 4 ilmek ve katları üzerine kurulduğu için dileyen 15 ilmek yapabilir. 16 ilmek ya da 13'er ilmekle şişlerinizi yapabilirsiniz. Çünkü model tam denk gelecektir. Ama açılan bir model. Bunu da belirtmek isterim baştan. Şimdi hep birlikte hanımlar her bir şişimizde 14'er ilmek olana kadar artıralım. Artırmalarımızdan sonra hanımlar bir sırada ilmeklerimizi düz örüp gelelim. Sonra da birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben artırmalarımı yaptım geldim. Artırmalarımdan sonra bir sırada 4 şişimdeki 14'ler ilmeğimi düz ördüm. Buradaki modelimiz hanımlar 6 sıradan oluşuyor. Her 6 sırada bir modelimizi tekrar ediyoruz. Şimdi modelimizde ilk sıradayız. Öncelikle hanımlar modelimizin ilk sırasında ilmeklerimin tamamını ters öreceğim. Ön yüze haroşa görüntüsü olacak. Bakın hepsini bu şekilde ters örüyorum gri ipim ile. Modelimizin birinci sırasında ilmeklerimizi tamamen ters örüyoruz. Modelimiz toplam 6 sıradan oluşuyor ve şu anda birinci sırasına başladık. İlk şişimdeki 14 ilmeğimi ters ördüm. İkinci şişime geçiyorum. Yine buradaki 14 ilmeğimi de ters öreceğim. Yani aynı işlemi 4 şişte de bir sıra tekrarlayacağız hanımlar. Hepsini ters örüyorum. Normal ters örgü. Ön yüze patiğimizin düz tarafına yani ön yüzüne haroşa düşüyor bu şekilde. Üçüncü şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Yine dördüncü şişimdeki ilmeklerimi de tamamen ters öreceğim hanımlar. Bir sıra aynı işlemi tekrar ediyoruz.
Evet hanımlar. Bir sıra boyunca ilmeklerimizi ters ördük. Modelimizin birinci sırasını tamamladık. Şimdi geldik modelimizde ikinci sıramıza. Modelimizin ikinci sırasında da hanımlar ilmeklerimizi tamamen düz öreceğiz. Modelimizin ikinci sırasında ilmeklerimizi düz örüyoruz. İlk sırasında ilmeklerimizi ters örmüştük. İkinci sırasında da ilmeklerimizi gördüğünüz gibi düz olarak örüyorum. İlk şişimi ördüm. İkinci şişime geldim. Yine ikinci şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Modelimizin ikinci sırası da böyle. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. Üçüncü şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Modelimizin ikinci sırası. Tamamen düz örgü. Dördüncü şişime geldim. Şimdi de buradaki ilmeklerimi düz öreceğim. Yine sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Bir sıra boyunca ilmeklerimizi düz ördük. Yani modelimizde ikinci sıramızı tamamladık. Geldik üçüncü sıramıza. Üçüncü ve dördüncü sıramızda hanımlar gri ipimizi kullanmayacağız. Sadece kırmızı ipimizle bu minik tomurcuklarımızı yapacağız. Öncelikle sevgili hanımlar ilk iki ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Burada kırmızı ipimi ekliyorum. Şimdi 2 ilmek örmeden sağ şişime aldım. Şimdi öndeki 2 ilmeğimin arasından tam aradan bakın şu orta kısımdan şişimi çıkartıyorum. Kırmızı ipimle buradan bir ilmek çıkarttım. Ardından hanımlar yapacağımız işlem şu. Buradan bir adet ilmek çıkarttık. Şimdi bu öndeki gri ilmeğimin içinden bir ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum ve aynı ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum. Burada şöyle baktığımız anda 4 adet ilmeğimiz oldu. Burada patiğimiz sökülüp açılmasın diye kırmızı ipimin şu ucunda kendine bağlayayım hanımlar. Sonradan sökülme falan olmasın. 2 tane buraya bir düğüm atıyorum. Her eklediğimiz yeni ipte böyle düğüm atmayı unutmayalım. Her patikte geçerli bu işlem. İlk tomurcuğumuzu yaptık. Şimdi gri ipimiz bekliyor. Griyi kullanmayacağız. Bekleyecek orada. Modelimizin 3. sırası bu. Şimdi 3 tane gri ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Yeniden tomurcuk yapacağım. Öndeki 2 ilmeğimin aradan şişimine giriyorum. Bir adet kırmızı ilmek çıkarttım. Ardından bu öndeki gri ilmeğimi bir kere örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Ve aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Ardından 3 tane gri ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 3. tomurcuğumu yapacağım. Öndeki 2 ilmeğimin içinden girip bir tane kırmızı ilmek çıkartıyorum. Öndeki gri ilmeğin içinden bir ilmek aldım. İpimi şişime bir kere doladım ve aynı ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım. 4 tane kırmızı ilmeğimiz oldu. Şimdi yeniden hanımlar 3 tane ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. İkinci şişimize geçtik. 3 tane gri ilmeğimizi en son örmeden almıştık. Burada da ilk ilmeğimle bakın aradan girerek yine tomurcuklarımı yapmaya devam ediyorum. Bakın buradan bir ilmek çıkarttım. Ardından öndeki gri ilmeği örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Buradan bir ilmek daha çıkarttım. Arada yine 3 tane gri ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Tekrar tomurcuk yapmaya devam edeceğiz hanımlar. Her 3 gri ilmekte bir bu şekilde tomurcuklarımızı yapacağız. Bakın bir diğer tomurcuğumu da yaptım. Yine 3 gri ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Tekrar buraya aynı şekilde tomurcuğumu yapıyorum hanımlar. Burada 4 tane kırmızı ilmeğimiz oluyor. Yeniden 3 gri ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar tomurcuğumu yapıyorum hanımlar. Tekrar 3 gri ilmeğimi örmeden alacağım. Birinci ilmeğim buradaydı. 3. şişimdeyim. 2. gri. Bu da 3. gri ilmeğim. Ve yine tomurcuğumuzu yapıyoruz buraya. Şöyle gri ilmeğin içinden de yine 3 tane kırmızı ilmek çıkartıyorum. Tekrar 3 gri ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Tomurcuklarımıza aynı şekilde devam ediyoruz hanımlar. Modelimizin 3. sırasını bu şekilde yapıyoruz. Tekrar 3 gri ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Tekrar kırmızı tomurcuğumu yapıyorum. 3 gri ilmeğimi sağ şişime aldım. 4. şişimden devam ediyorum. Hemen buradaki sıradaki ilmeğimi aynı şekilde tomurcuğumu yapıyorum. Bu şekilde.
3 tane gri ilmeğimi örmeden aldım sağ şişime. Tomurcuğumu yapıyorum yine. 3 gri ilmeğimi örmeden aldım ve yeniden tomurcuğumu yapıyorum. Tekrar 3 gri ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Buraya sonuncu tomurcuğumu yapıyorum artık. Burada kalan bir ilmeğimi de örmeden sağ şişime aldım. Evet hanımlar, modelimizin 3. sırasını tamamladık. Geldik 4. sıramıza. Burada da yapacağımız işlem şu. Yine gri ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Şimdi 4 tane kırmızı ilmeğim vardı. Kırmızı ipimi kendime doğru alıyorum hanımlar. Burada 4 tane ilmeğim vardı. Bu 4 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Bu şekilde. Bakın tersten kestim hepsini. Yine 3 gri ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bu 4'lü kırmızı ilmeğimi sıkı almışım buraları da. Böyle içten girerek tersten kesiyorum hanımlar. 4'ünü birden keserek örüyorum. Tekrar 3 gri ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bu 4'lü kırmızı ilmeğimi ters olarak örüyorum. Modelimizin 4. sırası da bu hanımlar. Yine gri ilmeklerimizi örmüyoruz. Kırmızı 4'lü ilmeklerimizi sevgili hanımlar tersten keserek örüyoruz. Kırmızı ipimi bakın kendime doğru aldım. Bu 4 tane ilmeğimin 4'ünü birden tersten keserek örüyorum. Tekrar 3 griyi örmeden aldım. Bu 4'lü kırmızı ilmeğimi tersten kesiyorum. Grileri örmeden aldım. Kırmızılarımı tersten keserek örüyorum. Grilerimi örmeden alıyorum. Bu 4'lü kırmızı ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Tekrar gri ilmeğimi örmeden aldım. 3. şişimden devam edeceğim. Aynı işlemi devam ettiriyorum hanımlar. Gri ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Kırmızı olanları 4 ilmeğin 4'ünü birden tersten keserek örüyoruz. Bu şekilde. Sıradaki tomurcuğumu da yine aynı şekilde yapıyorum. Grilerimi örmeden alıyorum. Kırmızı ilmeklerimi tersten kesiyorum. Bu şekilde. Sonuncu şişime geldim. Yine burada da bakın ilk 4'lü kırmızı ilmeğimi böyle tersten keserek örüyorum. Aradaki 3 griyi örmeden sağ şişime aldım. Yine aynı şekilde kırmızılarımı tersten kestim. Grilerimi örmeden aldım. Kırmızılarımı yine 4'lü kesim yapıyorum. Grilerimi örmeden aldım. Son tomurcuğumu da artık tersten kesim yapıyorum. Bu şekilde. Son gri ilmeğimi de örmeden sağ şişime aldım. Modelimizde 4. sıramızı tamamladık. Artık kırmızı ipimizi bırakıyoruz. Gri ile devam edeceğiz. Modelimizin 5. sırasında. Burada hanımlar ilmekleri bir düz bir ters olacak şekilde öreceğiz. Sadece bu ortaya gelen gri ilmekleri alttan girerek düz olacak şekilde öreceğiz. Şöyle baktığımız anda burada 3 tane gri var. Tam ortaya gelen gri bakın ilk ilmeğimiz oluyor. Bu ilmeğimi hanımlar ilmeğin içinden değil de bir tabandan girerek örüyorum. Bakın düz ördüm. Yanındaki ilmeği ters örüyorum. Tomurcuklu olan ilmeğimi düz örüyorum. Yanındaki ilmeğimi ters örüyorum. Sadece 3 tane gri ilmeğimiz vardı. Ortadaki ilmeği bir alttan girerek örüyoruz. Bir düz bir ters. Bu şekilde hanımlar 5. sıramızda ilmeklerimizi örüyoruz. Bakın bir ters ördüm. Ortadaki gri ilmeğimi alttan girerek örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Tomurcuklarımız düz denk geliyor. Düz örüyorum. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Hemen şu ilmeğimi kaçırdım. Bir ilmek ters örüyorum. İkinci şişimden devam edeceğim. Tomurcuk ilmeklerimiz düz denk geliyor. Düz örüyorum. Bir ters. Bakın ortadaki gri ilmeğimi alttan girdim. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Devam ediyorum. Bir ters. Ortadaki gri ilmeğimi alttan girerek düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters. 3. şişimden devam edeceğim. Burada ortadaki gri ilmeğimi alttan girerek düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. 5. sıramızı bir ters, bir düz olacak şekilde böyle örüyoruz hanımlar.
Sadece üçlü gri ilmeğimiz vardı. Ortadaki gri ilmeğimizi bir alttan girerek örüyoruz. Bir düz, bir ters. Bakın bir alttan giriyorum. Bir düz, bir ters. 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 Bir düz ve sonuncu ilmeğim ters denk geldi. Bir ters örüyorum. 5. sıramızı tamamladık. Modelimizde 6. ve sonuncu sıramıza geldik. Burada da hanımlar ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Bakın bir düz bir ters örmüştük bir önceki sırada. Düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bir düz, bir ters. Bir düz, ilmeğimi alayım, bir ters. Modelimizin 6. sırasında da sevgili hanımlar yapacağımız işlem bu. Bakın ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 5. sırada yaptığımız işlemin aynısını tekrar ediyoruz. İlk şişimde ördüm ilmeklerimi. Geldik ikinci şişimize. Yine bir düz bir ters ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örmeye devam edeceğiz. Ben şu kırmızı ipimin ucunu da arkadan şöyle atmam gerekiyor. Yarım aldım. Evet. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde. Gayet güzel bir model hanımlar. Çok şık durdu. Sizler dilediğiniz renklerle de kombinleyebilirsiniz. 3. şişimden devam edeceğim. Şişim gitti. Yine bir düz bir ters olacak şekilde burada da ilmeklerimi öreceğim. Modelimizin hepi topu bu kadardı hanımlar. Bir sonraki sırada yine 1. sıradan başlayarak aynı modeli tekrar edeceğiz. Bir ters, bir düz, bir ters. 4. şişimde de yine aynı işleme devam edeceğim. Bir düz, bir ters olacak şekilde 4. şişimde de ilmeklerimi örüyorum. 4 şişimizde de aynı işlemi tekrar ediyoruz bir sıra hanımlar. Ve sonuncu ilmeğim ters ördüm. İlk modelimizi bitirdik hanımlar böylece. Bakın birinci modelimiz bitti. Şimdi hanımlar ilk modele nasıl başladıysak ikinci modele de aynı şekilde başlayacağız. İlk modelimize başlarken hanımlar ilmeklerimizi birinci modelin birinci sırasında ilmeklerimizi ters örmüştük. İlmeklerimizi bir sıra boyunca böyle ters öreceğiz hanımlar. İkinci modelin ilk sırasını yapıyoruz. Kafanız karışmasın diye ikinci modeli de birlikte yapalım istedim. Gördüğünüz gibi ilmeklerimi tamamen ilk sıramda, ikinci modelimin ilk sırasında bu şekilde ters öreceğim. Bakın hepsi ters olacak. Bu şekilde. Şimdi diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de aynı şekilde ters olarak örelim gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi ters ördüm ve geldim. Şimdi ikinci modelimin ikinci sırasındayım. Bu sıramızda da ilmeklerimizi tamamen düz örüyorduk. Gördüğünüz gibi ikinci modelin ikinci sırasında da ilmeklerimi düz örüyorum. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinciyi de hanımlar aynı şekilde yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar diğer 3 şişimdeki ilmeklerimi de düz ördüm geldim. Modelimizin böylece ikinci sırasını tamamladık. Geldik modelimizde 3. sıraya. Bu sırada tomurcuklarımızı yapıyorduk hanımlar. İlk modelin 3. sırasını nasıl yaptıysak ikinci modeli de aynı yapacağız. İlk 2 gri ilmeğimizi örmeden sağ şişimize alıyoruz. Ardından öndeki 2 ilmeğin içinden giriyorum. Bir ilmek çıkarttım. Aradan şöyle. Sonrasında bu öndeki bir kırmızı ilmeğin içinden bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. İlk tomurcuğumuzu yaptık. Arada 3 gri ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Yeniden hanımlar ikinci tomurcuğumuzu yapacağız. Öndeki 2 ilmeğin arasından giriyorum. Ardından bu gri ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Arada yine 3 gri ilmeği örmeden alıyoruz. Tekrardan tomurcuklarımıza devam ediyoruz. Her 3 gri ilmekte bir tomurcuklarımızı yapıyoruz. 4 tane kırmızı ilmeğimiz çıktı. Öndeki 3 ilmeği yine örmeden alıyoruz. Diğer 3 işimizde de aynı işleme devam edeceğiz hanımlar modelimizin 3. sırasında. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar modelimizin 3. sırasını tamamladım ve geldim. Şimdi modelimizde 4. sıradayız. Bu sıramızda da hanımlar yine grileri örmeden alıyorduk. Bu 4'lü kırmızı ilmeğimizi tersten kesiyorduk hanımlar. Bakın 4 tane kırmızı ilmeğimin 4'ünü birden tersten keserek örüyorum. Yeniden 3 tane griyi örmeden alıyorum. 4'lü kırmızı ilmeğimi tersten kesiyorum. Modelimizin 4. sırası da böyle ilerliyor.
3 tane griyi örmeden aldım. Dörtlü kırmızı ilmeğimi tersten kesiyorum. Yine 3 griyi örmeden alacağım. Dörtlü kırmızıyı tersten keseceğim hanımlar. İşte diğer 3 işimizi de aynı şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, 4. sıramı da tamamladım ve geldim. Şimdi kırmızı işimiz bitti. Gri ipimizle devam edeceğiz. Modelimizin 5. sırasındayız. İlmekleri yine bir düz bir ters olacak şekilde öreceğiz. Yine ortadaki gri ilmekleri bakın bir alttan girerek örüyorum. Bak buradaki ilk ilmeğimi bir alttan girerek düz örüyorum. Yanındaki gri'mi ters örüyorum. Bir düz bir ters. Bir düz, bakın alttan girdim ortadaki gri ilmeğimi, bir ters. Bir düz bir ters. Bakın ortadaki gri'mi alttan girerek örüyorum. Bakın bir düz ördüm. Yanına ters. Bir ilmek düz. Bir tane ters. Ortaya bir ilmek düz örüyorum ve hemen yanına bir tane ters. Bu şekilde 5. sıramızı da böyle tamamlayacağız. Diğer 3 işimizi de aynı şekilde sevgili hanımlar örelim ve gelelim. Evet hanımlar, 5. sıramı tamamladım geldim. Şimdi 6. ve sonuncu sıramızdayız. Bu sıramızda da hanımlar ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Yani 5. sırada ne yaptıysak aynısını yapıyoruz. Bakın düz ilmeğimi düz örüyorum. Ters ilmeğimi ters. Modelimizin son sırası böyle. Bu şekilde. Bir ters, bir düz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir düz, bir ters. 6. sıramızda bu şekilde örüp tamamlıyoruz hanımlar. Böylece 2. modelimizi de bitirmiş olacağız. Şimdi diğer 3 işimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin tamamını ördüm geldim. 2. modeli de bitirdik. 3. modelin başlangıcı da ilk 2 modelle aynı olacak hanımlar. Yeniden kafanız karışmasın diye bu sırayı da göstereceğim. İlk 2 modelimizin ilk sırasında ilmeklerimizin tamamını ters örerek yapmıştık. Şimdi yine 3. modelimize başlıyoruz. 3. modelin ilk sırası ilmekleri bu şekilde ters örüyoruz hanımlar. Hani yapacağımız işlem böyle. Her 6 sırada bir aynı modelimizi tekrar ediyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi ilmeklerimi ters örüyorum. 3. modelimizi böyle başlatıyoruz. Sevgili hanımlar, ben bu patiğimde toplamda 8 adet kırmızılı tomurcuk modeli yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve bu ölçü benim ölçülerime göre, bu sayı benim ölçülerime göre tam geldi. Sizler bu aşamada hanımlar patiğinizi örerken ayağınıza deneyin, giyin. Bilek tarafına kadar mı yapacaksınız, daha kısa mı? Artık bu tamamen sizin kararınıza göre değişiklik gösterebilir. Bu şekilde hanımlar ölçerek yapın. Sonuncu model bittikten sonra tekrardan buluşalım. Birlikte bilek ayrımını yapalım hanımlar. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım ve geldim. Toplam 8 tane böyle tomurcuklu modelimi yaptım. Sonuncu modelimin 6. sırasını bitirdim geldim hanımlar. Şimdi yapacağımız işlem şu. İlmeklerimizi tamamen düz öreceğiz hanımlar. Bir sıra boyunca ilmeklerimizin hepsini düz olarak öreceğiz. Ters ilmeklerimi, düz ilmeklerimi hepsini düz örüyorum. İkinci şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bir sıra düz ördükten sonra bilek ayrımını yapacağız hanımlar. Bilek ayrımı için alt zemini bu şekilde düz örerek hazırlamış oluyoruz. İkinci şişimi de yaptım. Üçüncüye geldim. Üçüncü şişimdeki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Sonra 4. şişime geçeceğim. Evet, 3. şişimi tamamladım. 4. şişime geldim. Hanımlar, burası düz örgü olduğu için ilmeklerimi hızlıca ördüm. Burada hani anlatılacak bir detay yok. Sadece düz örgü uygulaması yapıyoruz. Bu aşamada hanımlar artık bu kırmızı ipimle de işim bittiği için kırmızı ipimi de kestim. Bu arkaya bağladım ucunu. Patiğimiz sökülmesin diye. Bu şekilde başlangıç yerine geldik. Yine hanımlar bir sıra ördük. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Bilek ayrımı için ilk şişimdeyim hanımlar. İlmeklerimi son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani şişimde 14 adet ilmeğim vardı. 13 ilmeğimi öreceğim. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. İkinci şişimdeki ilk ilmeği alıyorum. Bu ilk şişimdeki son ilmekle ikinci şişimdeki ilk ilmeği böyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi
İlk şişimle ördüm. Hanımlar, bilek ayrımında ilmekleri bu şekilde yer değiştirme sebebimiz şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin yanlarına geçmiş bulunmaktayız. Patiğimizin bu yanlarına hanımlar ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem de arka yüzde ters örgü örünce de haroşa oluyor. Ben her iki tarafta da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ilk 7 ilmeğimi haroşamı düz örüyorum. 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi haroşamı düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için düz öreceğim. Hanımlar, patiğimizin arka bölümüne artık geçmiş bulunmaktayız. Patiğimizin arkasını örerken ön yüzdeysek düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Şu anda ön yüzde olduğum için ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Tabanımıza denk gelen yerler buralar. Patiğimizin arka bölümünde hanımlar sadece gri ipimiz ile ilerleyeceğiz. Tek ip ile ilerleyeceğiz. Dileyen arka tarafa da model kurabilir. Fakat ben çok da oyalamak istemedim. Biraz tomurcukları örerken ne yalan söyleyeyim elim oyalandı. Bir sıkıldım. Şimdi son şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bakın hanımlar, son 7 ilmeğime geldim. Burası bilek bölümünde haroşa. Haroşalarımı da düz örüyorum. Haroşalarımı hem ön hem arka yüzde düz örgü örerek elde ediyorum çünkü ben. Bakın bilek ayrımına geldik. Bilek ayrımından sonra tekrar geri döneceğiz. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğimi düz öreceğim. Kenar ilmeğim 1, ikinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7. Bakın burada 7 ilmeğimi düz ördüm. Bir diş haroşamız oluştu. Arka yüzde olduğum için kalan ilmeklerimi de ters örüyorum hanımlar. Gördüğünüz gibi arka yüzde ters örgü uygulaması yapıyoruz. Sadece kenardaki 7 ilmeğimi düz ördüm. Kalan ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters örüyorum. Diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters öreceğim. Bilek ayrımına kadar bu şekilde devam edeceğiz hanımlar. Dediğim gibi arka yüzde ters, ön yüzde de düz örgü uygulaması yapıyoruz. Yine devam ediyorum yine ilmeklerimi örmeye. Diğer şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Bakın hanımlar, son 7 ilmeğim haroşa olduğu için bilek bölümünde sadece son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Çünkü kenarlarda 7'şer ilmek haroşamız var. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Bakın bilek ayrımına geldik. Tekrar geri döneceğiz. Olay bu hanımlar. Bilek ayrımına kadar gideceğiz, geri geleceğiz. Geri döndük. Yine ilk 7 ilmeğim haroşa. Yine düz öreceğim haroşamı. Diğer ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için düz örmeye devam edeceğim. Hanımlar, patiğimizin arkası bundan ibaret. Diğer bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Bu şekilde patiğimizin arkası oluşacak. Buradan baktığımız anda hanımlar burada bir diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin arkasına hanımlar şu bölüme 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam geldim. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken mutlaka ayağınıza giyin, deneyin. Patiğinizin arkası topuğunuzun kenarına gelene kadar örüp de sonra topuğunu keserseniz patiğiniz ayağınıza tam oturur. Hani herkesin elinin örgüsünün sıkılığı, gevşekliği, kullandığı ipi, şişi ya da işte ayak numarası farklı olabilir. Bu nedenle ayağınızı ölçerek yapmanızda fayda var. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasına ölçülerimize göre örelim, gelelim. Sonra da birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, ben patiğimin arka tarafını tamamladım ve geldim. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın bu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi böyle bakın dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldim. Fakat ben bu aşamada ön yüzden baktığımız anda bu sol tarafa 24 adet ilmeğimi ayırdım. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye. Şimdi birlikte topuğumuzu keseceğiz hanımlar. Topuk kesiminde yine kenardaki 7 adet haroşa ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. Öncelikle 7 ilmek haroşamı örüyorum. Bu şekilde. Ardından ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
İlk 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için orta kısma baktığımız anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer eksilecek, bitecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Şimdi arka yüzdeyiz. İlk bu kesim yaptığım ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim düz olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Haroşa ilmeklerimi düz öreceğim son 7. Bakın son 7 ilmeğim kaldı. Haroşalarım, bunları düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar, ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. ilmeğimizi örerken öndeki 2 ilmeği keseceğiz. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. ilmeğime geldim. 24. ilmeğimi örerken yine kesimimi yapıyorum. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz kalmıştı. Şimdi baktığımız anda bir ilmek eksildi. 6 ilmeğimiz kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu: kesim yaptıktan sonra geri döneceğiz. Arka yüzde ilmeklerimizi öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. örerken kesim yapacağız. Biz bu kesim işlemini buradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu buradaki son 6 ilmeğimiz birer birer eksilip bitene kadar keselim ve gelelim. Sonra da birleştirme işlemini yapacağız. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi kestim ve geldim. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Şimdi sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Ben tığla kolay kesim yapabiliyorum hanımlar. Tığımı elime aldım. Elinizdeki herhangi bir tığla kesim yapabilirsiniz. Tığ numarası çok da önemli değil. İlk kesimim şöyle: benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini tığım ile topluyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım: benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve İkinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz hanımlar. Gördüğünüz üzere gayet kolay bir kesim şekli var. Tek taraflı bir kesim olduğu için de çok şık duruyor. Topukta her iki tarafta iz olmuyor. Bu şekilde çok muntazam duruyor hanımlar. Ben bütün 5 şiş patiklerimde, hatta 2 şiş patiklerimde dahi bu tekniği çok seviyorum. Bu tekniği kullanıyorum. Ta ki tabii benim sevdiğim teknik bu. Dediğim gibi sizlerin bildiğiniz farklı, beğendiğiniz topuk teknikleri varsa, topuk kesme yöntemleri varsa onları da kullanabilirsiniz. Herkesin zevki farklıdır. Herkes farklı beğenebilir. Ben kendi beğendiğim şeyleri yapmaya çalışıyorum. Beğenmediğim hiçbir şey de paylaşmıyorum. Öyle de bir özelliğim var. Bu şekilde gördüğünüz gibi ilmeklerimi karşılıklı olarak keserek topluyorum. Son 3'er ilmeğim kaldı. Yine aynı şekilde kesmeye devam ediyorum. Şişlerimde son birer ilmeğim kaldı. Yine buradaki ilmeklerimi aldım. İkinciyi ilkinin içinden geçiriyorum. Şişlerim boşa çıkıyor artık. Tığımda 2 ilmeğim var. İkisini birden kesiyorum. Ardından buraya 2 tane sıkı bir zincir çektim. İpimi kesiyorum hanımlar. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Sonra birlikte topuğumuza bakalım. Bütün ipuçlarını hanımlar, patiğimizin iç bölümündeki ipuçlarını ben gizledim. Sizler de hani video arasında gizledim. Bu şekilde gizlemeyi unutmayalım. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün. İşte hanımlar, topuğumuz bu şekilde. Gördüğünüz gibi tek taraflı hoş bir kesim oluyor. Görüntü itibariyle de patiğimiz bu. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim hanımlar. Bir de ayağımızda bakalım nasıl olmuş. Bir de ayağımızda görelim değil mi, ama hani o kadar yaptık ettik.
Güzelce giydirelim. Manken ayağımda yine 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu. Bunu da belirteyim hanımlar. Şöyle bakın. Ayaktaki duruşumuz da gördüğünüz gibi böyle. Hemen yanlarını göstereyim. Topuğumuzu. Ve şöyle baktığımda da gayet de esneklik payı var. Çünkü 5 diş patiklerin özelliği budur. Esneklik payı olmasıdır. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.